Bugün sadece bir saatte oyun yapıyorum. Ve bu oyunu videonun sonunda takipçilerim deneyecek. Aslında ilk başta sadece parkur yapmayı düşünüyordum. Sonra aklıma harika bir fikir geldi. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Normal parkurlarda böyle zıplayarak kolayca engelleri geçebiliyoruz. İşte benim oyunumda istemesen bile her saniye zıplıyorsun ve bu oyunu gerçekten çok zorlaştırıyor, imkansız hale getiriyor hatta. Neyse çok uzatmadan Roblox Studio'ya geçelim. Evet, stüdyoyu açtık, artık oyun yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak parkur havada olacağı için tüm zeminini tamamen siliyoruz. Ve onun yerine böyle miniş bir başlangıç yeri yapıyorum. Evet, başlangıç yerine böyle bir şey yaptım. Ayrıca buraya böyle görmez bir part koyuyorum, yani buna dokunduktan sonra asıl oyun başlıyor, her saniye zıplamaya başlıyorsun. Ama ilk önce bunun scriptini yazmam gerek. Evet, script'i 5-10 dakikaya falan bitirdim. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şekilde zıplayamıyorum. Ama oyuna başladığım an kendisi böyle her saniye zıplıyor. Yani script tamamen çalışıyor. Evet, oyunun ana mekaniği tamamen bitti. Sadece haritayı falan tasarlamak kaldı. Bir de lazer falan koymak. Parkurun ilk bölümünü şöyle yaptım. Şuraya da lazerle ekliyorum ama daha bunların scriptini yazmadım. Bunları da yazmam gerek. Evet, bunların da scriptini bitirdim şu anda. Hatta isterseniz deneyelim birlikte. Bu arada aşırı zor yapmışım. Kendim bile geçemedim hiç bölümü hala. Ya sabır. Ve spawn point'e ulaştık. Evet, sonunda bitirdik ilk bölümü. Şimdi sıra ikinci bölümü yapmaya geldi. İkinci bölümü daha kolay yapmak istiyorum. Böyle kafama göre üçgenler yapıyorum şu anda. Ve yavaş yavaş haritayı böyle sola doğru döndürüyorum. Evet, ikinci bölümü bitirdik ve galiba süremizin yarım saati bitti bile. Umarım yetiştirebiliriz. Bu bölümü aşırı zor yapacağım bu arada. Şuraya 3 tane böyle dönen bir silindir yapmayı düşünüyorum ve bayağı zor olacak bence bunlar. Ama bunların scriptini yazarsam büyük ihtimal tüm sürem biter. Evet, ben bayağı yavaş bir insanım. O yüzden de biraz yapay zekadan yardım almanın pek de sakıncası yok bence. Ve bir de yorumlarda herkes hangi yapay zekanı kullandığımı soruyordu. Evet, yıllardır severek kullandığım yapay zekanın adı Lemonade. Ve bu yapay zekanın diğer yapay zekalardan çok büyük bir farkı var. Bu yapay zeka direkt sizin Roblox stüdyonuza bağlanıyor ve oyunu tamamen kendisi yapıyor. Mesela buraya sizinle beraber etrafta paralar olsun. Ve onları toplayarak mağazadan hız alalım yazdım. Tıklıyoruz. Ve boom. İşte karşınızda saniyeler içinde yapılmış mükemmel bir Roblox oyunu. Ve ben söylemeden paranın alınma animasyonunu bile yapmış. Ve tamamen çalışır bir mağaza sistemi. Hatta mağazanın tasarımından bile söz etmiyorum. Ve bununla yapabileceğinizin hiçbir sınırı yok. Ve fikir bulmakta zorlanırsanız burada yüzlerce hazır sistem var. Mesela kasa atma sistemi, mağaza sistemi, dövüş sistemi, yükleme ekranı sistemi ve yüzlercesi daha var. Ve her gün tak çevirerek onlarca kredi kazanabilirsin. Ve tak çevirmek tamamen bedava. Yani eğer kodlama, modelleme bilmeden oyun yapmak istiyorsan bu site tam sana göre. Tamamdır, şu an Lemonade'de oyununda 2 tane silindir var ve onları normal hızda dönmelerini sağla yazdım. Ve evet, yine mükemmel yaptı. Şimdi Squid Game'deki cam çörpücü bir bölüm vardı, onu yapacağım. Umarım sövmezler bana. Sadece 15 dakikamız kaldı ve son bölüm için bayağı zor bir şey yapmak istiyorum. Yine lazerleri kullanarak böyle bir parkur yapıyorum. Şuraya da zıplamaları gereken lazerler koyuyorum, bu bayağı zor olabilir. Şimdi ise bitiş noktasını ayarlıyoruz. Sonunda da 100 Robux gibi ufak bir ödül koyuyorum. Yoksa kimse gelmez. Evet, oyunum neredeyse bitti, sürem de az kaldı. Takipçilerime bu oyunu oynatmadan önce ilk önce kendim denemeliyim, acaba geçmek mümkün mü? Şimdi ise Lemonade'in yaptığı kısma geldik. Ve gerçekten aşırı zor olmuş, üstünde duramıyorsun bile, direkt yere düşüyorsun. Ya oyun gerçekten çok zor ya da ben aşırı noobum. Tamam. Ve sonunda bitirdik bu bölümü. Tamam, ben zaten burayı bildiğim için çok zorlanmayacağım. Ve aslında o kadar zor değilmiş. O yüzden biraz zorlaştırmam gerek. Evet, oyun hala ben istediğim gibi değil, o yüzden tüm spam pointleri siliyorum. Ve artık oyunu denetme vakti. Evet, 4 tane takipçimi topladım böyle. Hepsi heyecanla bekliyorlar. Neyse, çok bekletmeyelim onları. Ama öncelikle siz de bu yarışmalara katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olup açıklamadaki linkten Discord sunucuma katılmak. Ve oyun başladı. Şu anda oyun kasmaya başladı. Herkes ileri koşuyor ve ilk lazerden öldüler ve sadece şu Wilson hayatta kaldı.
O da ne kadar ilerler bilmiyorum derken o da düştü. Aslında hiç bölümde o kadar zorlanmadılar. Şu an Enes Limonad'in yaptığı kısımda ve yapacağına çok inanmıyorum. Aslında iyi ilerliyor. Benden daha iyi oynuyor şu anlık. Ve düşüyor galiba. Düşsek mi? Ve ne yazık ki Enes elendi. Şu anda Wilson lider durumda yine. Biri zormuş yazdı. Tabii ki zor olacak. Ben yaptım bunu. Hate Dev buraya kadar geldi ama artık ilerlemiyor. Galiba arkadaşlarını bekliyor. Diğerleri de bayağı arkada bu arada. Tamamdır. Mert de geldi şu anda Hate Dev'in yanına. Mert başladı ama ikinci silindir atlayamıyor bile daha. Şu anda 3 kişi bir tane parkur kesmeye çalışıyor. Şaka gibi. Ve Mert bitiriyor galiba. Mert. Tamamdır. Mert 3. bölümü de bitirdi. Evet galiba bunu beklemiyordular. Biraz şok oldular. Ve ikisi de atlamıyorlar. Sadece bakıyorlar böyle. Derken Enes atladı ve doğru bildi. Bunların atlayacakları yok galiba. Ve Mert de öldü. Enes tek kaldı şu anda. Ve Enes 3.'yü de doğru bildi. Sadece bir tane kaldı. Arkadan Hate Dev geliyor. Aslında biraz hızlı olması gerek. Hate Dev yolu bilmiyormuş bu arada. Oradan öyle bakıyor sadece. Enes atlamaya çalışıyor galiba. Evet Enes de öldü. Evet Mert geri döndü ve Mert galiba yolu ezbere biliyor. Burayı Mert de bilmiyormuş ve kavga etmeye başladılar kendi aralarında. Diğerleri ise hala ilk bölümü kesmeye çalışıyor. 7 dakika falan oldu. Hala kıpırdanan yok. Ve Mert atladı. Sadece bir bölüm kaldı Mert'in. Burası bayağı zor bu arada. Hatta öldü bile. Hate Dev zorlu kısmı kesti bile. Sadece 3 tane lazer kaldı. Evet Hate Dev'in oyunu bitirmesine ramak kaldı. Ne? Şaka gibi adam en sonunda öldü. Şu anda en önde yine Wilson. Ve Wilson da doğru yolu bilmiyormuş bile. Hate Dev yine buraya kadar geldi. Umarım bu sefer ölmez. Wilson doğru yolun hangisi olduğunu bilmiyor. O yüzden de Hate Dev'e soruyor ama Hate Dev'in umurunda bile değil. Galiba sağa atlayacak ve evet sağa atlayıp öldü. Hate Dev yine bitişe çok yakın ve Hate Dev evet yine en zorlu kısmı kesti. Ama ilk lazerde öldü bile. Beklemiyordum bunu. Wilson geldi ve o da ilk lazerde öldü. Mert geldi ve o da ilk lazerden öldü. Bu sefer kazan artık lütfen ve o da öldü. Galiba oyuncular biraz sinirlenmeye başladı. Yarım saatten fazla süre oldu ve hala oyunu bitiren yok. Hate Dev en iyilerinden ama her zaman en sonda ölüyor. Enes de aslında başlarda iyiydi. Enes bayağı iyi geldi aslında. Bitirebilir ve maalesef o da öldü. Hate Dev yine burada ve lütfen bitir artık. Hate Dev sonuncu atlayışı yaptı ve sadece bir atlayış kaldı. Atlasana oğlum 100 saat oldu hadi. Ve atladı ve videonun kazananı Hate Dev oldu. Tebrik ederim Hate Dev, 100 Robux kazandın. Ama Roblox Studio için en iyi yapay zeka platformunun ismini doğru söylersen sana 2 kat Robux veririm. Evet, Limonade ve benden tam 200 Robux kazandın. Tebrik ederim. Siz de Hate Devci olmak istiyorsanız hemen kanala abone olun.